keyifli bir panel olacak. Katılımcılar da hepsi birbirinden değerli kimseler. Bülent Bey zaten bu tür panellerde ve toplantılarda hepsinde öyle olması istenen yıldız isimlerden. Hem konuya hakimiyeti hem anlatması her katıldığı paneli böyle daha keyifli bir yer haline geliyor. Senem Hanım'ın burada olması da bizim için önemli. Çünkü Darüşşafaka Cemiyeti Türkiye'deki en eski sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bugün konuşacağımız şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda da bunu böyle neredeyse en üst seviyeye taşımış kurumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani 3 ayda bir mali finansallarını açıklayan kaç tane sivil toplum kuruluşu var çok bilmiyorum ama muhtemelen bir elin parmaklarını geçmeyecektir eğer varsa. Füsun Hanım'ın da burada olması benim için çok önemli. Bizim adım adım yolculuğumuzda bizle beraber ilk koşan kurumlardan bir tanesi. Bende Kaçubu farklı bir yere koyan konu ise küçük ve orta ölçekli sivil toplum kuruluşları arasında çok yenilikçi, çok hızlı hareket eden ve çok girişimci bir sivil toplum kuruluşu olmaları sebebiyle bugün burada olmalarını istedim. Bugünkü konunun önemi bizim için şu, yani bir sene önce bugüne ışınlansak ve yukarıdan kendimizi izlesek muhtemelen bir bilim kurgu filmi izlediğimizi düşünürdük. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada demokrasinin sac ayaklarından birisi olduğunu düşündüm. Sivil toplum kuruluşlarının değişmiyor olması, gelişmiyor olması düşünülmez. Daha yenilikçi ve daha etkin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyduğumuz bir dünyadayız. Bunun hem sorunların çözümü hem demokrasinin her toplumun en kılcal damarlarına kadar işliyor olması için sivil toplum kuruluşlarında bu hızlı gelişen dünyada olabildiğince etkin, yetkin ve girişimci olması gerekiyor. Bunun tabii çok fazla bileşeni var. Yani yenilikçi ve etkin kurumlar dediğimizde bunu çok fazla katmanlara ayırıp farklı bileşenlerden konuşuyor olabiliriz ama biz bugün burada bunun şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçi iş ve gelir modelleri ve sivil topluma destek veren, fon veren ve partnerlik imkanı sağlayan kurumların üzerine düşen görevler açısından konuşmaya çalışacağız. Ben burada izninizle bu üçe ayırdığımız önemli konuları teker teker panelistlerimizle beraber üzerinden geçiyor olacağım. Şeffaflık biraz benim de böyle hassas konularımdan bir tanesi olduğu için ben şeffaflık ve hesap verebilirlikle başlamak istiyorum. Senem Hanım, sizden rica edeceğim. Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, daha yenilikçi olabilmesi ve hatta daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde bizi ileriye taşıması için şeffaflık ve hesap verebilirliğin nasıl bir önemi var? Nereye gidiyoruz? Neler görüyor olacağız? Teşekkür ederim Meral Bey. Burada olmak gerçekten çok güzel. Şimdi Darüşşafaka bu sene 158 yaşını bitiriyor. 30 Mart itibariyle varlığı bir imparatorlukta başlamış, modern Türkiye Cumhuriyeti'nde devam etmiş bir kurum. Ve 158 yıldır da aynı misyonla devam ediyor. Yani anne ya da baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz, dezavantajlı çocukların hayatını eğitimle değiştirme misyonuyla yoluna devam ediyor. Bugün gündemimizde Covid-19 süreci var. Hepimiz bir krizden geçtiğimizi düşünüyoruz ama Darüşşafaka'nın tarihi tabii buna benzer nice krizlerle, savaşlarla, çeşitli badirelerle dolu ve bütün bu yıllar boyunca bunları aşarak gelmiş. O nedenle de bizim gündemimizdeki en önemli konumuz sürdürülebilirlik. Yani bunun daha uzun vadelere taşınabilmesi. Darüşşafaka daha en başta bir dernek statüsünde kurulmuş ki Osmanlı'da aslında vakıf geleneği çok güçlü. Buna rağmen sabit bir varlığı, akar bir geliri olması öngörülmemiş. Demişler ki işini iyi yaparsa Darüşşafaka, misyonuna sahip çıkarsa ve yaptıklarını iyi anlatırsa halkın teveccühü olur. Darüşşafaka'yı destekler, o da misyonuna devam ederlermiş. Bunu yapamazsa da yaşamasın diye düşünülmüş aslında. Çok şükür ki 158 yıldır bunu yapmış durumdayız. Ama tabii bu da üzerimizde çok büyük bir yük yaratıyor, bir sorumluluk getiriyor. Biz bu sebeple neyi, neden, nasıl yaptığımızı çok iyi anlatmakla mükellef görüyoruz kendimizi. Bu da şimdiki modern zaman tabirleriyle hesap verebilirlik demek, şeffaflık demek. Peki biz kendimizi nasıl anlatıyoruz diye bakarsan, senin de vurguladığın gibi öncelikle tüm paydaşlarımızla, paydaşlarımızı sadece dernek üyelerimiz, genel kurul üyelerimiz, bağışçılarımız olarak tanımlamıyoruz. Çok geniş bir paydaş tanımımız var. Hepsiyle düzenli bir iletişim kuruyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Ve bunları arası açık sürelerle de yapmıyoruz. Yani 3 ayda bir finansallarımızı yayınlıyoruz. Her ay bir bülten gönderiyoruz. Sık sık bilgi veriyoruz, bilgi paylaşıyoruz.
Ve bunları da mümkün olduğunca raporlarla, rakamlarla destekliyoruz. Sonra da bunların hepsini erişilebilir yerlere koyuyoruz. Her şeyi web sitemize koyuyoruz. Farklı ortamlarda paylaşıyoruz. Sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunları zorunlu olduğumuz için de yapmıyoruz. Yani mesela bağımsız denetim yaptırıyoruz. Bağımsız denetim zorunluluğumuz olduğu için değil. IFRS bilanço hazırlıyoruz. Bu zorunlu olduğu için değil. Ama bağış ve bağışın harcandığı tüm alanları, bunlarla ilgili tüm bilgileri çok açık, hatta bazen fazla açık diye eleştiri konusu olan şekilde paylaşıyoruz. Ama bu bize çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz buralardan geri dönüşler alıyoruz. Aldığımız geri dönüşleri de değerlendiriyoruz. Nasıl daha iyi yaparız? Nerede sıkıntı var? Neyi iyi yaptık? Bütün bunları da açık yüreklilikle duymak istiyoruz. Yani burada çok açık bir iletişimimiz var. Hem bağışçılarımızla hem tüm paydaşlarımızla. Darüşşafaka'nın oldukça kurumsal bir yapısı var. Yani ve başta yönetim kurulumuz olmak üzere de bu konuda çok ciddi mesai harcıyoruz. Kurumsal yönetişim komisyonumuz var ve bunun başka pek çok komisyonumuzun yanı sıra bunlar var ve YK üyelerimizin yanı sıra uzmanlardan da destek alıyoruz, gönüllü destekler alıyoruz. Hep daha iyi nasıl yaparız? İyi örneklere bakıyoruz, araştırıyoruz. Çünkü bunu hiç sonu gelmeyecek bir çaba olarak görüyoruz. Yani hani bu bitti denebilecek bir nokta değil. Bu çabaları ölçmek için de 2013'ten beri kurumsal derecelendirme hizmeti alıyoruz. İlk sene notumuz 8.40'tı ve her sene biraz artarak bu sene 9.66 oldu. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi de hep sorguluyoruz. Değerlendirme şirketimize de soruyoruz, örneklere bakıyoruz. Yani çok iyi oldu, en yüksek not bu oldudan ziyade niye 10 değil? Yani bizim oradaki kaygımız hani 10 olması da 10 diye bir not olduğundan değil. Yani demek ki daha iyisi var. Yani o daha iyiye nasıl gideriz? Hani demek ki bir hala iyi yapamadığımız bir şey var diye bakıyoruz. Biz bu kavramları çok içselleştirmiş durumdayız. Yani çok çalışıyoruz. Daha iyiye gitsin diye çaba harcıyoruz ama bütün ekibin bunu benimsemiş olması çok önemli. Yani sadece bu moda diye, işte böyle buzzword'ler var diye, bir başkası yaptı diye, bir yerde görülecek diye bunu yapınca olmuyor. Yani tam eğreti duruyor. Biz bu kavramlara gerçekten hem yönetim hem ekip olarak çok inandığımız için yapıyoruz. Şimdi biz bu pandemi şartlarında da yine de çabalarımızı biraz daha ileri taşıdık. ISO 9001 kalite yönetimi ve ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelerimizi aldık. Ve bunları da bir tabela olarak almadık. Çok inanarak aldık. Çok çalışıyoruz gerçekten. Bütün bunları da bu sene bir entegre raporla anlattık. Faaliyet raporumuzu bu sene entegre rapor olarak çıkardık. Raporumuz yeni çıktı Mart ayı başında ve web sitemizden de erişilebiliyor. Tüm ekip birlikte çalıştığımız bir süreç oldu. Yani neyi planladığımız gibi yaptık, neyi yapamadık, neden yapamadık? Bunları açık yüreklilikle anlattığımız bir doküman oldu. Biz de kendi içimizde neyi neden yapıyoruzu bir kere daha sorgulamış olduk. Süper. Bütün bunları rakamlara da dökebildiğimiz bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. Şimdi biraz da izninle sizi dinlemek keyifli çünkü bu işin gidebileceği en üst noktayı görmek açısından da önemli. Burada belki çok kısaca mesela Kaçuf yani hem kaynak açısından hem personel açısından hani bunun en yüksek örneğine göre daha sınırlı kaynaklarla çalışan bir sivil toplum kuruluşu diye düşünüyorum. Füsun Hanım sizden de böyle kısaca bu konuda siz neyi hedefliyorsunuz ve dünya nereye gidiyor, nereye gitmeliyi duyabilir miyiz? Tabii. Merhaba. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii Darüşşafaka Cemiyeti'nin karşısında biz henüz çok bebek adımlarıyla yol alıyoruz. Elimizden geldiğince ama kuruluş tarihimizden itibaren 20 senelik bir kuruluşuz biz de ve kurulduğumuz günden beridir aslında biz de tüm faaliyet raporlarımızı ve mali bilançolarımızın şeffaflığını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Henüz 3 ay sınırlarına inemedik ama amacımız bizim de bu yönde aslında. Yıllık olarak yayınlıyoruz ve aslında tüm görüşmelerimizde, tüm işbirliklerimizde, başvurularımızın hepsinde paydaşlarımıza bunların hepsini sunmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında sivil toplum kuruluşlarının hem meşruluğu hem de güven ilişkisi tamamen bu şeffaflık sayesinde doğuyor ve hayata geçiyor. Onun dışında yaptığımız çabaları biz ne kadar anlatırsak anlatalım, bir yerlerde bazı verileri bu açıklıkla, bu açık yüreklilikle sunmadığımız sürece bir takım şeyleri eksik yapmış oluyoruz. Dolayısıyla
Evet, belki Darüşşafaka kadar şu anda büyük çaplı değiliz ama ve lakin yaptığımız tüm çalışmaları, götürdüğümüz tüm hizmetleri ve aldığımız tüm bağışların hepsini göstermeye çalışıyoruz. Bizler de bağımsız denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim raporlarımızı da gene web sayfamızdan ve faaliyet raporlarımız aracılığıyla yayınlıyoruz. Bunun artık zaten bir sivil toplum standartı olduğuna da inanıyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının bu şeffaflığı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü diğer türlüsünün gerçekten bizim adımıza iyi bir işbirliği süreci olmayacağını düşünüyoruz. Kaçul da o yüzden hesap verilebilirlik ve şeffaflığa önem veriyor diyebilirim. Bu yani esasında iki kurumdan da şunu duyuyorum. Diğer birçok operasyon kriteri gibi şeffaflık ve hesap verebilirliği de içeride bir hedef olarak koyup sürekli ileriye taşıyor olmak kurumları burada en iyisi dediğimiz, en azından şu ortamda Darüşşafaka Cemiyeti bile sürekli kendisini daha öteye taşıyabilecek bir hedef koyabiliyor. Aynı şeyi Kaçur'dan da duyduk. Bülent Bey, sizin bu konuda söylemek istedikleriniz varsa duymak isterim bir sonraki soruma geçmeden önce. Tabii Renay Bey, öncelikle teşekkür ediyorum giriş bölümündeki güzel sözleriniz için de. Ayrıca Geleceğe Etki Zirvesi'ni düzenleyen İMece ve tüm kurumlara da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle şeyleri çok tartışmak, çok konuşmak lazım. Hepimize güç veren organizasyonlar bunlar. Aslında çok güzel söylediniz. Yani Türkiye'de şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü olması gereken kurumların başında aslında sivil toplum örgütleri geliyor. Çünkü sivil toplum örgütleri bunu yapabildiği takdirde bunun hesabını da hem kamudan hem yerel yönetimlerden hem diğer kuruluşlardan çok da rahatlıkla sorabiliyor, savunabiliyor. Ortamlarda da çok daha rahat bunları konuşabiliyor. Aslında baktığımız zaman bizim AB başkanlığı olarak da buna benzer de bir rolümüz var kamu sistemi içerisinde. Özellikle sivil toplum örgütleriyle kamunun çalışması bazında değerlendirdiğimizde de birazdan daha detaylı da sorularda da anlatırım ama biz aslında bir taraftan kurum olarak Avrupa Birliği reformları, müzakerelerini götürüyoruz. Her ne kadar şu andaki siyasi ortamda işler istediğimiz gibi gitmese de ama diğer taraftan da Avrupa Birliği fonlarının koordinasyonunu yapıyoruz Türkiye'de ve bu alanda da birçok alanda değişik bakanlıklar kendi alanlarındaki konuları koordine ederken örneğin çevreyle ilgili konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana koordinasyonunu yapıyor. Biz AB ile birlikte onlarla beraber oluyoruz bunun müzakerelerinde ama konu sivil topluma geldiği zaman AB başkanlığının bir koordinasyon rolü var. Çünkü hani bu alan bir tane kuruma Türkiye'de verilmiş değil. Farklı kurumlar olduğundan dolayı biz biraz daha rahat koordinasyon rolü yürütebildik burada. Ve burada da biz hep şunu söylüyoruz. İki boyutta kamu kurumlarını bu sürecin içine teşvik etmeye çalışıyoruz. Birincisi sivil toplumla çalışırken mutlaka kamu kurumları özellikle AB fonlarını kullanırken daha objektif, daha hesap verebilir, daha şeffaf hareket edebiliyorlar. Ama kendi işleriyle ilgili ister kanundan kaynaklanan konularda çalışmalarını yürütürken, görüş alırken, danışma süreçleri geliştirirken, çalışırken sivil toplum örgütleriyle isterse yine mevzuattan kaynaklanan ve bu ülkenin kaynaklarını kullandırırken de aynı AB programlarında yürüttüğümüz modelleri ve sistemleri yürütmeleri açısından da aslında bir anlamda onlara rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. Bu konuda birçok kurum aslında sistemini geliştirdi. Bizlerin burada bir AB fonları altında yürüttüğümüz programların bazılarını da bünyelerine entegre etti. Mesela bugün kalkınma ajansları yürüttükleri modeli aşağı yukarı Avrupa Birliği fonları modelinin hemen hemen benzerini geliştirdiler ama ülkenin ihtiyacına göre onu da daha iyi hale getirdiler. Hatta online süreçlere taşıdılar. Bizden bir adım daha öteye götürdüler. Araya girip bir şey sormak istiyorum. Siz hazır bu konuya girmişken ben bu hani ikinci önemli sorumuz olan fon ve partnerlik imkanları sağlayan kurumların sivil toplumu daha etkin, daha yenilikçi, daha girişimci yapabilme yönünde nasıl görevleri var ve neler yapmaları gerektiğini de sorup belki hani cevabınızı bununla birleştirerek de alabilirim diye düşündüm siz o konuya girmeye başladığınızı duyunca. Elbette oradan da tekrar devam ederiz. Yani sonuçta birinci görevimiz dediğimiz gibi kurumlara bu şekilde bir rehberlik yapmak. Tabii burada da ister istemez bu fonların kullanımı gündeme geliyor. Şimdi aslında bu toplantının olduğu, bu konferansın, bu zirvenin olduğu zaman da çok iyi bir zamana denk geldi. Biz AB ile 7 yıllık dönemlerde fonları kullanmak üzere müzakere ediyoruz. Bu AB'nin kuralı böyle. Bütün kendi iç kaynaklarını kullanmada da dış ülkelerle, aday ülkelerle de bu şekilde yürütüyor. Şu anda 2021-2027 dönemine giriyoruz. O açıdan baktığımız zaman birincisi sivil toplum örgütleri açısından Avrupa Birliği Başkanlığı'nın koordinasyonunda
bazı programlar uygulanacak. Yeni bazı programlar uygulanacak. Eskilerin devamı da olacak ama asıl o yenilerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yerel katılımcılık. Bizim açımızdan baktığı zaman katılımcılık çok önemli. Bu şeffaflığı ve hesap verebilirliği de aslında içinde barındırıyor. İlk soruyu da bir anlamda kapsıyor. Bu sene bununla ilgili UNDP ile Avrupa Birliği'nden aldığımız bir fonla bir çalışma yapacağız. Yaklaşık 3,6 milyon euroluk bir kaynak bu. Sivil toplum örgütlerine yerel yönetimlerle beraber yürüttükleri çalışmalar için 60'ar bin euroluk bir hibe desteği sağlayacağız ve amacımız tamamen yerel katılımcılığı artırmak. Burada içeriği geliştirmek, sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin tamamen yenilikçi yaklaşımlarına bağlı olacak. Bir ikinci projemiz bir sosyal girişim ekosistemi için bu bir aradayız. Amacımız bu ekosistemi güçlendirebilecek bir sosyal girişim projesi yapmaktı. Sahadan çok güzel feedbackler aldık. Hatta bununla ilgili bir projeye fon verdik. O da çok güzel bir altyapı oluşturdu. Dolayısıyla sosyal girişimciliği güçlendirmek amacıyla şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Burada yürüttüğümüz programda aslında şu andaki ekosistemi güçlendirebilecek birçok içinde faaliyetin olduğu, hatta bir sonraki hedefte de doğrudan sosyal girişimcilere fon verebileceğimiz bir program üzerinde çalışıyoruz. Bu da bu seneki uygulamalarımızdan bir tanesi olacak. Belli bir noktaya geldi. Tamamlamak üzereyiz. İnşallah yıl bitmeden de projenin uygulamasına başlayacağız. Üçüncü bir konu ise Covid döneminde herkes çok olumsuz etkilendi ekonomik anlamda. Sivil toplum örgütleri de çok olumsuz etkilendi. Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu konularda doğrudan fon verebilecek. Dolayısıyla tamamen faaliyetlerini de desteklemeye yönelik kira ödeme gibi düşünün, personel maaşları gibi düşünün ama bunun yanında faaliyet yapma da işin içine elbette ekleyebilirler. Bu tarz ihtiyaçlarını karşılayabilecek 7 milyon euroluk bir çağrı da hazırlıkları şu anda devam ediyor. Bu da gündemde olacak ama bunun yanında bizim geçen dönemden yürüttüğümüz Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunu desteklemek, sivil toplum destek programı altında kapasite geliştirme programları yürütmek, yerel düzeyde, ulusal düzeyde ya da ağlar ve networkler düzeyinde baktığımız zaman ya da Türkiye'deki yerel yönetimlerle AB'deki yerel yönetimlerin ortak faaliyetlerinde sivil toplum örgütlerinin mutlaka alma zorunluluğu. Yani örneğin iki belediye enerji verimliliği konusunu çalışırken mutlaka enerji verimliliği konusunda uzman bir STK'yı da yanına almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bununla ilgili fonlar ve destekler de yine bu sene devam edecek. Yani bu seneden itibaren devam edecek. Dolayısıyla bu 7 yıllık dönemi şu anda kurguluyoruz. Hatta önümüzdeki haftalarda sahaya ineceğiz ve kuruluşların görüşlerini alacağız. Diyeceğiz ki siz hangi konularda Türkiye'de AB fonlarının kullanılmasını istersiniz? Sivil alanda da nelerin desteklenmesini istersiniz gibi. Ben buradan da bizim dinleyenlere çağrıda bulunuyorum. AB Başkanlığı'nın çağrılarını lütfen takip edin ve görüşlerinizi verin. Bu bizim için önümüzdeki dönemde bize yol haritası gösterecek önemli de bir katkı olacak deyip burada bırakayım. Çok teşekkürler. Esasında hani şu açıdan heyecanlıydı benim açımdan sizi dinlemek. Şunu duydum. Bundan sonra vereceğiniz desteklerde esasında siz de ciddi bir şekilde sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesini istiyorsunuz. Yani burada sadece amaç fon vermek değil. O yüzden de yerel katılımın daha fazla olacağı, yenilikçi yaklaşımları destekleyeceğiniz, paydaşlarla daha fazla konuşan bir sivil toplum istediğini anlıyorum Avrupa Birliği'nin. Bir de hani duymak benim ekstra hoşuma gidiyor. Sosyal girişimciliğe de daha fazla yöneldiğini görüyorum Avrupa Birliği'nin. Çünkü bunu da biraz ben hani şöyle duyuyorum. Balık vermek tamam, hani balık tutmayı öğretmek tamam ama bir şekilde farklı balık nasıl tutulur da sivil toplum kuruluşlarının buluyor olması lazım. Ben bu arada hani güzel bir giriş yaptınız ama eminim Füsun Hanım'ın ve Senem Hanım'ın da sivil toplum kuruluşunun bu hızlı değişen dünyada fon veren kurumlara, partnerlerden ne tür ihtiyaçları var? Onlar bu değişimi nasıl tetikliyor? Belki böyle bir 2'şer dakika Füsun Hanım ve Senem Hanım da bize bu konuda görüşlerini verirlerse sevinirim. Şöyle aslında biz çok yakın bir zaman içerisinde fon kapsamında yararlanma imkanı bulabildik. Bizim için de büyük mutluluk oldu çünkü vakıf tarihinde ilk defa açıkçası Avrupa Birliği fonundan fayda sağladık. Öte yandan tabii ki orta ölçekli kurumlar açısından hem bu fonları sağlayabilmek çok kolay değil. Çünkü projelerin yazım süreçleri, gereklilik şartlarını yerine getirebilmek çok pratik değil açıkçası. Ama ve lakin sonrasında yaptığımız işler ve onların sürdürülebilir
sürdürülebilirliği anlamında da bizim açımızdan çok yol kat edici, öğretici bir önderliğe de sahip oldu. Özellikle vakıfların, orta ölçekli vakıfların diyeyim gene, sürdürülebilirliğini desteklemek en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü biz aslında diğer paydaşlarımızla da olan görüşmelerde hep benzer süreçleri yaşıyoruz. Evet, hizmet götürdüğümüz alana ilişkin olarak birçok kurum destek vermek istiyor ama öte taraftan tüm bu sivil toplum içerisinde çalışan derneklerin ya da vakıfların iç bünyelerindeki mekanizmaları koruyabilmek için profesyonel çalışan ekiplerini hayatını devam ettirebilmesi için ya da Bülent Bey'in belirttiği gibi işte ofis kiralarıdır vesairedir, bu tip çalışmaları sürdürebilmesi için aslında vakıfların sürdürülebilirliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi de önemli bir kaynak yaratımı. O yüzden çok sevindik Bülent Bey şimdi bu bahsetmiş olduğunuz çalışmayla ilgili olarak. Eminim birçok sivil toplum kuruluşu açısından çok cazip olacaktır. Senem Hanım, siz bu konuda yani fon veren, sivil topluma fon veren ve partnerlik yapan kurumların sivil toplumu ileriye taşımak açısından nasıl görev ve sorumlulukları olduğunu düşünüyorsunuz? Ben buradaki sürecin çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Yani Füsun Hanım da bahsetti. Hani başvuru süreci bile gerçekten projenizle neyi hedeflediğinizi kafanızda netleştirmenizi, biraz daha böyle rakamlara dökmenizi vesaireyi sağlıyor. O da böyle çok somut bir baz veriyor size. Daha iyi düşünülmüş bir proje ortaya çıktığını düşünüyorum. Ben hani bu başvuru süreçlerinin de geliştirici bir noktası olduğunu düşünüyorum. İyi örnekler yani bütün dünyada çok farklı yerlerde var. Bu farklı noktalardan iyi örnekleri öğrenmek bence ciddi bir katkı sağlıyor. Onun dışında yapmayı hedeflediğimiz hani bazı projelerimiz böyle acaba hayal mi dediğimiz noktalarda gerçek olabiliyorlar bu fonlarda. O açıdan da özellikle böyle daha yaratıcı, daha yenilikçi, özellikle biz okulda kullandığımız bazı böyle başvurduğumuz noktalar oluyor. Bunları fon sağlayabilmek, yani hani geleneksel bağış kaynağı haricinde fon sağlayabilmek çok kıymetli hale geliyor. O açıdan ciddi bir katkısı var bize. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey'in de böyle güzel müjdelerine diyelim. Teşekkürler tekrar Senem Hanım. Ben şimdi bu üçüncü yani şeffaf ve hesap verebilirliği konuştuk. Fon ve partnerlik imkanı sağlayan kurumların bu değişimdeki önemini konuştuk. Şimdi bir de son olarak yenilikçi iş ve gelir modellerinden bahsetmek istiyorum. Yani bu modellerin sivil toplum için önemi nedir? Sivil toplumu daha ileriye taşımak için önemi nedir? Bu konuyu da görüşlerinizi almak istiyorum. Füsun Hanım, böyle siz de başlayabilirsek sevinirim. Bize bir 5-6 dakika içerisinde bu konudaki hem tecrübelerinizi hem de nedir bunun önemi bu değişim döneminde açıklarsanız sevinirim. Aslında orta ölçekli bir vakıf olmak herhalde böyle bir şey. Çünkü sürekli yenilik peşinde oluyorsunuz ve sürekli neyi geliştirebiliriz, hangi konuda nasıl bir farklılık yaratabiliriz, biraz bunun dersini çalışıyor oluyorsunuz. Aslında baktığımızda sivil toplum dünyasında Türkiye'de bağış geliştirme, kaynak geliştirme modelleri açısından neredeyse dünyanın genelinde kullanılan yaygın olarak geliştirilmiş tüm modellerin hepsi uygulanıyor. Dolayısıyla biz de orta ölçekli olarak ne uygulanmıyor ya da uygulanır mı kendimize göre nasıl biraz değiştirebilirizin peşine düştük. Vakfın çok uzun seneler önce kurmuş olduğu bir iktisadi işletmesi vardı ve çok da çalışan bir pozisyonda değildi. Öncelikli olarak iktisadi işletmemizi nasıl daha dinamik hale getirebiliriz ve günceli nasıl yakalarız ve oradan neye farklı açılımlar sunabiliriz biraz dersimizi çalışarak harekete geçirdik. Öncelikli olarak insanlara çok dokunan, kişilere özel, sürdürülebilirliği önemseyen, doğaya dönük ürünlerle aslında iktisadi işletmemizi biraz geliştirmeye gayret gösterdik. Bir e-ticaret sitesi kurduk ki öncesinde yoktu ve yıllar içerisinde e-ticaret sitesini kurmanın ne kadar önem arz ettiğini gördük. Çünkü rakamsal verilere baktığımızda bizim için çok ciddi bir büyüme imkanı sağladı. Sadece kendi iktisadi işletmemizle yetinmedik. Bir süreden sonra farklı pazar yerlerinde kendi gene ürünlerimizi nasıl farklı kişilerle buluşturabiliriz, o alanlara nasıl girebilirizin peşine düştük. Şu anda kendi e-ticaret sitemiz artı 5 farklı pazar yerinde de ürünlerimizle birlikte yer alıyoruz. Yaklaşık olarak 16 farklı ürün gamımız var ve yüzlerce ürüne şu anda ulaşabiliyoruz. Yıllar içerisinde şu ana geldiğimiz nokta yaklaşık 2000 tane ürün satışı. Bizim için bu ilk başlarda çok hayal edilebilir bir rakam değilken şu anda vardığımız nokta çok sevindirici. Ama tabii ki bütün bunların yanı sıra herkesin günlük hayatının bir noktasında olmak, onlara vakfın
Başkan ismini, yaptığı çalışmaları küçücük de olsa hafızalarında bir yer edinmesini sağlamak bizim için iktisadi işletme tarafında en kıymet verdiğimiz növelerden bir tanesi. Zaman içerisinde gene aslında yapılan örneklerden bir tanesini kendimize nasıl uyarlarız diye düşündük ve bir kafe hizmeti sunmaya karar verdik. Bu kafe hizmetimizi ama sabit bir noktada değil, bizim kişilere ulaşacağımız, bizim kurumlara ulaşacağımız bir modele dönüştürmek istedik. Çünkü ekip olarak hem dinamiyiz hem değiştirmeyi seviyoruz. Kişilerin bize gelmesini değil, bizim kişilere gitmemizde daha aktif rol oynamamız gerektiğini de inanıyoruz. Dolayısıyla Umut Kafe diye bir araç oluşturduk. Aslında bir minibüsü dönüştürdük ve bir kafe hizmeti sunan bir mekanizma haline getirdik. Bunu neden yaptık? Aslında aile evlerimiz var. Aile evlerimizde Anadolu'dan İstanbul'a gelerek tedavi gören birçok ailemiz konaklıyor. Özellikle ebeveynler bir süreden sonra hem çok yalnızlaşıyorlar hem de ekonomik bağlamda zayıflıyorlar. Onların bütün bu süreçlerini gördüğümüzde onlara farklı ne sunabiliriz, nasıl onların gayretine aslında teşvik sunabiliriz biraz incelemeye başladık ve dedik ki bir kafe oluşturabilirsek en azından bu kafenin içerisinde hem ebeveynlerimizi çalıştırabiliriz, onlara küçük de olsa bir belki ekonomilerine katkı sunabiliriz. Bir yandan da aslında motivasyonlarını güçlendirici, onların hafif de olsa rehabilitasyonlarını sağlayacağımız bir mekanizma yaratabiliriz diye düşündük ve Umut Kafe hayata geçti. 2017'nin ikinci yarısında hayata geçirdik. Geçirdiğimiz günden bugüne pandemi gibi tabii ki dünyayı sarsan bir dönemi saymazsak eğer yaklaşık olarak 114 ebeveynimize ekonomik anlamda katkı sunduk. Bunlar çok büyük rakamlar belki olmayabilir ama en azından 114 kadının ilk defa bir ücret kazanmasını, kendi mali hayatında bir kazanç elde etmesini sağladık. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu geldiğiniz noktada anladığım kadarıyla farklı bir tanıtım aracı olmasını da sağlıyor bu yeni Tabii. iş modelleri. Geldiğiniz noktada toplam gelirinizin yaklaşık ne kadarını bu yeni iş modelleri oluşturuyor? Yani bağışın ne kadarına ulaştı? Daha yolun başındasınız diye anlıyorum. Ama yüzde kaçını oluşturuyor şu anda toplam gelirin? Daha çok tabii yolun başındayız. Özellikle 2020'yi tabii çok baz alamıyoruz ama geldiğimiz noktada şu an için baktığımızda yaklaşık olarak %10'luk bir payını alıyor Çok diyebiliriz. Çok. Umut Kafe özellikle çok girdiği alanlardaki büyük hacimlere ulaşabildiği noktada bizim için hem tanıtım faaliyetini destekleyici hem farkındalık faaliyetimize katkı sunan, çünkü her gittiğimiz noktada vakfın faaliyetlerini anlatmamıza da aracılık ediyor. Doğru. Dolayısıyla belki de bizi hiç tanımayan ve bilmeyen ve sadece bir kahve almak için geçerken görüp gelen bir kişinin bir anda vakıf faaliyetlerini dinlerken Ayrı bir kendisini tanıtım bulmasını imkanı sağlıyoruz. oluyor. Elbette. Yani ekonominin dışında bir de böyle bir çarpan etkisi sağlamış oluyoruz. Çok teşekkürler. Senem Hanım, siz vermek istediğiniz bir örnek ya da bunun önemiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Farklı iş ve gelir modelleri. Tabii ki Füsun Hanım orta boyutlu bir STK dedi ama büyüdüğünüzde de durum fark etmiyor. İhtiyaçlar her zaman var. Biz de devamlı yaratıcı fikirlerin peşinde koşuyoruz. Füsun Hanımlardan özellikle e-ticaret konusunda öğreneceğimiz çok şey var mesela. İyi örnekleri kovaladığımız. Zaman değiştikçe sizin de bağışçıyla olan ilişkiniz ve onu iletişim şeyi değişiyor. Mesela pandemide hani bir anda bütün bildiğimiz ezberleri bozup tekrar bir daha başlamak zorunda kaldık. Birebir dokunamadığımız zaman bağışçıya hani bu sefer kendimizi nasıl anlatacağız diye bizim bu noktada elektronik olarak hem iletişim anlamında hem ürünler anlamında hem bağış kanalları anlamındaki konularımız ön plana çıktı. Ama yani bu sürekli bir devinim, her zaman daha değişik, daha yaratıcı yollarla bağışçıya bir şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bülent Bey, sizin bu konuda paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Bir 2 dakika içinde toparlayabilirseniz Evet. çok sevinirim. Yani aslında tabii ki biz sivil alanı yukarı başka yerden takip ediyoruz. Yani işin içinde bir şekilde değiliz ama elbette çok farklı uygulamalar görebiliyoruz. Bu çok önemli. Aslında bugün hem Füsun Hanım'ın hem Senem Hanım'la anlattığı şeylerden aklıma da şöyle bir şey geldi. Bundan sonraki süreçte yapabileceğimizi düşündüğümüz. Bu yeni dönemde aslında sivil toplum örgütleriyle bizler ne yapıyoruz? İşte eğitimler veriyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz ya da deneyim paylaşımı için zaman zaman onları bir araya getiriyoruz. Bu AB fonları ya da AB projeleri içindeki çalışmalarımızda. Ama aslında baktığımız zaman dünyadaki farklı trendler ya da kaynak yaratma konusunda yeni trendler, farklı konular, değişik paydaşlarla sivil toplum örgütlerini bir araya getirebileceğimiz çalışmalar yapabileceğimizi de hissettim. Belki bu yeni dediğimiz 7 yıllık dönemde bunu bir çalışma olarak bizim ortaya koymamız
sahadan da görüş alıp belki bunun üzerine biraz hem emek hem de bütçe ayırmamız önemli olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunun getirisi sivil toplum örgütleri için gerçekten çok önemli. Çünkü nasıl kaynak yaratacaklarını farklı modellerle belki de dünya örneklerinden onlara deneyim yaparak anlatmak ya da kendi deneyimlerini başkalarına anlatarak başkalarına yol vermelerini sağlamak önemli olacaktır düşünüyorum. Bu da bizim çıkarımımız olsun bugünkü organizasyondan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben hızlıca bir duyduklarımı toparlayıp sonra paneli tamamlamak istiyorum izninizle. Bu şeffaflıkta şunu ben açıkçası sivil toplum kuruluşlarını halka açık şirketlere benzetiyorum. Halka açık şirketler nasıl yaptıkları her şeyi raporlamak zorundaysa sivil toplum kuruluşları da aynen böyle. Yani bağış ve gönüllünün zamanıyla ayakta duran sivil toplum kuruluşlarının bu paydaşlara her zaman açıklığı göstermeleri gerekiyor. Ve dünyada giderek yani şeffaflık kelimesinin yanına artık da radikal şeffaflığı eklemeye başladılar. Yani bu çünkü hızlı ilerliyor ve talebi çok artıyor bağışçıların, destekçilerin. Ama burada hani sizlerden duyduğum güzel bir şey de şu oldu. Sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesapçılık konusunda öncü olması lazım ki bazı konularda hesap soran rolüne bürünen sivil toplum kuruluşları daha rahat hesap sorabilsinler, daha rahat şeffaflık ve hesap verebilirliği talep etsinler. Burada yine önemli bir şey yönetim kurulunun desteği çok önemli ve bunu da bir iş performansı gibi niteleyip hedefler koyup o hedefe adım adım gidiyor olmak lazım. Fon ve partnerlik konularında da yine demin de söyledim beni heyecanlandıran bu sosyal girişimciliğin AB tarafından daha fazla konuşuluyor olması. Belki şu anda oturduğum koltuk yüzünden aklıma gelmiş olabilir hani İBB bünyesinde çalıştığım için. Avrupa Birliği belki sosyal girişimcilerle ya da sosyal girişimcilik, sivil toplum kuruluşları üçgeninde proje geliştiren belediyelere özel bir projede düşünebilir. Çünkü ben belediyelerin sivil toplum, sosyal girişimci üçgeninde çalışmasının çok önemli olduğunu ve herkese çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yenilikçi iş ve gelir modellerinde de şunu duyduk çok fazla. Alışılmış bağış, kaynak geliştirme sistemlerine ek olarak farklı bir tanıtım, kurumun hizmetlerini farklı bir şekilde aktarma imkanı olarak da görmek gerekiyor esasında yenilikçi iş modellerini. Aynı şekilde kaynak alınmasından ve istenmesinden sıkılmış hem kurumsal hem bireysel bağışları heyecanlandıracak bir alan olduğunu da düşünüyorum. Ben yenilikçi iş ve gelir modellerinin. Ben hepinize katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.